Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim pratik bir şekilde tam kıvamında pişmiş somon balığı nasıl pişirilir onun yapımını göreceğiz. Buyurun yapalım. Öncelikle somonu güzelce ılık suyla yıkadım. Daha sonra yeteri miktarda üzerine tuz serpiştiriyorum. Biraz da çok az kokusu gelecek kadar da karabiber serpiştirdim. Bir fırça veya elinizde güzelce yedirebilirsiniz. Diğer yüzünü çeviriyorum. Aynı şekilde biraz tuz ve biraz karabiber serpiştirerek güzelce yediriyorum. Farklı baharatlar kullanmıyorum çünkü o zaman somonun tadını bozar. Somonun kendisi zaten çok lezzetli. O yüzden fazla baharat kullanmaya gerek yok. 2-3 yemek kaşığı kadar tavaya zeytinyağı aldım. İyice ısınmasını bekliyorum yağın. Yağın iyice ısınması çok önemli. Isınmadan bırakırsanız balığınız dağılır. Yağ çok güzel ısındıktan sonra balığı yerleştirdim. Şimdi sadece 2-3 dakika kadar pişirmek yeterlidir. Dilerseniz bu esnada üzerine bir kapak kapatabilirsiniz. Daha güzel pişer içi. Şimdi kontrol ediyorum, altını iyice kızarmışsa çevirebilirsiniz. Ama 2 tane spatula yardımıyla çevirirseniz daha başarılı olur. Çünkü somon çok yağlı olduğu için dağılmaya müsait. Hemen dağılabilir. Diğer yüzünü de aynı şekilde 2-3 dakika pişirmek yeterlidir. Somon çok yağlı bir balık olduğu için kendi yağını da bıraktı. Görüyorsunuz, bayağı bir yağlı oldu. Evet, altını kontrol ediyorum. Gayet güzel pişmiş, nar gibi kızarmış. Kokusundan da zaten piştiği belli oluyor. Evet, balık çok güzel pişti. Artık onu tabağa alabiliriz. Normalinde balığın yanında patates kızartmam, fakat somonun yağı çok değerli olduğu için yağını da değerlendirmek için bir adet patatesi doğradım. Aynı yağda patatesleri de güzelce kızarıyorum. Zaten çok çabuk kızarıyor. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık. Güzel bir patates kızartması yapmış oldum. Bu şekilde de yağını değerlendirmiş oldum. Üzerine de çok az tuz serpiştirdim. Patatesler de pişti. Bu şekilde çok pratik ve çok lezzetli, güzel bir tabak hazırlamış oldum. Yanına da güzel bol yeşil bir salata, bolca limonla, dilerseniz güzel bir mercimek çorbası hazırlayarak da güzel bir menü oluşturabilirsiniz. Üzerine de tam kıvamında pişmiş bir un helvası tatlı olarak düşünebilirsiniz. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.